Evet arkadaşlar, bugün sizlerle tarihi bir yolculuğa çıkacağız. Ne yaptın? Zaman makinesini mi buldun? Ha evet. Nasıl bildi ya? Zaman makinesini bulduk, evet. Bugün zaman makinesi yapıyoruz arkadaşlar. Ve bakalım bu zaman makinesine... Sen hangi zamana gitmek isterdin? Düne gitmek isterdim. Dün öğlen bir yemek yedik. Böyle lezzetli bir şey yok. Tekrar dün beni öğlene gönderebilir misin? O yemeği tekrar yemek istiyorum. Yani zaman makinesi icat ettik ve sen düne gitmek istiyorsun yemek yemek için, öyle mi? Düne gidemiyor mu makine? Öyle nasıl yani? Yemek bir daha söyleyebilirsin. Başka bir şey, neden mesela 1000 yıl öncesine gitmek istemez misin? Ya da daha da eskilere mesela. Ha evet ama İlk çağlara mesela. düşünecek zamanım olsaydı bir şeyler söylerdim ben de hızlı cevap verdim ya. Hızlı cevap verince dün dedin, evet. Sen de tabii hemen doğru. Arkadaşlar ben bir zaman makinesi olsa ilk çağlara gitmek isterdim. Bugün evet bir zaman makinesi yapmadık. Henüz de bilinen böyle bir makine yok. Fakat o dönemlerden günümüze kadar aktarılan bazı bilgiler aslında bizi zamanda yolculuğa çıkartmaya yetebiliyor. Bundan yıllar, bin yıllar öncesinde insanlar doğada toplayıcı, avcı toplayıcı olarak yaşıyordu. Yani avladıkları şeyleri yiyor, topladıkları şeyleri tüketiyor. Gerilere gittik, Neolitik çağa geldik, durduk. Neolitik çağ yani cilalı taş devri dediğimiz dönemde insanlar artık bu avcı toplayıcı göçebe hayattan bir anda düzenli bir hayata geçtiler. Neden? Çünkü tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başladılar. Ve işte o zaman da ne oldu? Yerleşik hayata geçiş oldu. Tam olarak ne zaman? Yani ne zamanmış? Çok eskiden. Çok eskiden. Bravo Erhan. Müthiş bir cevap. Arkeolojik verilere göre dünyanın birbirinden farklı, birbirinden habersiz insanların yaşadığı coğrafi bölgelerde 10.000 yıl öncesine kadar tarımın yapıldığına dair bazı ipuçları bulunmuş. Ama tam manada gelişmiş tarım örnekleri M.Ö. 4500 ila 1900 yılları arasında hüküm sürmüş, tarihin bilinen en eski uygarlığı Sümerler döneminde bulunmuş arkadaşlar. Sümerler çok önemli bir uygarlık. Onlar ilk yazıyı bulan insanlar. Yine M.Ö. 3200'lü yıllarda yazıyı bulmuşlar. Irak'ın güneyinde Mezopotamya dediğimiz o insanlığın, tarihin beşiği denen o verimli topraklarda yaşamış bu uygarlık ve yılı 12 ay olarak onlar hesaplamış. Tıp, astronomi alanında büyük gelişmeler göstermişler. Tarihteki ilk yazılı hukuk kurallarını yine Sümerler bulmuş arkadaşlar. Yani onlar geliştirmiş. Peki tarım toplumuna geçince ne değişti? Bu önceden avcı ve toplayıcı olarak göçebe bir hayat süren insanlar bir arada yaşamaya başladılar. Bir arada yaşamaya başlayınca ne oldu? Köyler, kasabalar kurulmaya başlandı. Artık tarım ürünlerini kendileri yetiştirmeye başlayan ve bunları kullanan daha gelişkin bir insan topluluğu ortaya çıktı. Hatta doğadaki bitkileri de kullanarak bunlar üzerinde de hakimiyet sağlayarak yine kendi çevrelerini değiştirmiş oldular. Artık ihtiyaçlarından fazlasını üretmeye başlayınca ne olmaya başladı arkadaşlar? Nüfus da artmaya başladı. Çünkü ne var? Yemek var, yiyecek var, içecek var, su var. Ne yapıyor? Diyor tamam o zaman biz artık üreyebiliriz. Çünkü öncesinde yerleşik hayat da yok, yemek de yok. Bulduğu zaman yiyor. Adam nasıl veya kadın nasıl işte üremeye düşünsün? Bir nevi bir survivor yaşantısı var o dönemde. Ama sonradan ne oluyor? Yerleşik hayat, tarım, ihtiyaçtan fazlası üretiliyor. Daha bir kafalar rahat oluyor. Dolayısıyla bu beraberinde neyi getirmiş? İşte biz buna tarım devrimi demişiz arkadaşlar. Tabii tarım devrimi sadece ihtiyaçtan fazla tarım ürünü üretilmesiyle değil, bu tarım ürünlerinin üretilmesi ve nüfusun artması sayesinde başka şeylere de insanların vakit ayırabilmesini sağladığı için bir devrim olmuş. Yani sanat, bilim, dolayısıyla tarım devrimi böyle kapsamlı bir şey. Ve zamanla insanlar tabii ki deneye yanıla nadas yöntemini de buluyorlar. Bir sene ekiyorlar, bir sene bekliyorlar, sonra tekrar ekiyorlar. Bununla beraber yağmuru kontrol edemedikleri için ne yapmaları lazım? Suni sulama sistemlerini geliştirmeye başlıyorlar. Tezek yerine gübre kullanmaya başlıyorlar ve inanılmaz bir şekilde gelişiyorlar. 19. yüzyıla geldiğimizde ise artık tarımda insanların yerini makineler alıyor. Yani eskiden o hayvanların veya insanların böyle sırtlanarak toprağı eşelediği, alt üst ettiği yerlere artık traktörler girmeye başlıyor. Bununla beraber ne oluyor? Üretim artıyor ve toprak tabii ki bir şekilde artık
daha fazlasını verememeye başlıyor. Yani 19. yüzyıla geldiğimizde artık o toprağın içerisindeki azot miktarı verim için yeterli olmamaya başlıyor. Çok fazla bir üretim var. Ve bu sırada bence ki gerçekten hala öyle 20. yüzyılın en büyük keşfi yani azot gübrenin keşfi. 19. yüzyılın sonlarında Karl Bosch BASF şirketinde araştırma görevlisi olarak işe başlıyor. Görevi ise topraktaki azotu havadaki hidrojenle sentezleyerek amonya bulmak. 5 yıllık bir araştırmanın sonunda 1913'te Fritz Haber'in bulduğu yöntemi geliştiriyor. Azot gübre üretiminde kullanılan sentetik amonyağı geliştirmeyi başarıyor arkadaşlar. Bu prosese Haber-Bosch prosesi deniyor. Bu yöntem sayesinde yılda 450 milyon ton azot gübre üretiliyor arkadaşlar. Ve bu neye sebep oluyor? Yine tarım devriminde olduğu gibi nüfusun artışına. 1900'lü yıllarda toplam dünya nüfusu 1.6 milyar civarındayken bugün 7 milyarı geçmiş durumda. Yani vücudumuzdaki azotun %50'si Haber-Bosch prosesi sayesinde arkadaşlar. İşte tarım ve bilim birleşince ne olmuş? Haber-Bosch prosesi. Hayır, o bilim. Tarım ve bilim, mesela buna bir isim bulalım. Tarım ve bilimin birleşmesi. Birim. Bulmayalım ya, vazgeçtim. Tabii tarih boyunca yaşanan büyük savaşlar, veba salgınları dönem dönem tarımı sekteye uğratsa da tarım hayatımızın vazgeçilmezi. Bugünlerde ise tarım artık daha endüstriyel bir boyutta. Yani sadece karın doyurmak için değil, üretip satmak için kullanılıyor. Dünyanın farklı yerlerinde, farklı coğrafyalarda aynı anda aynı ürünler yetiştirilebiliyor. Uzayda bile arkadaşlar bilim tarım yapmaya olanak sağlıyor. Artık 21. yüzyıl teknolojisiyle ne yapılıyor arkadaşlar? Bitkilerin, sebzelerin sağlam genleri alınarak soyu daha sağlam bir şekilde üreyecek genler oluşturuluyor. Çaprazlamalar yapılıyor. Doğru kullanılan ilaçlar sayesinde ekinler onları yiyen canlılardan, böceklerden, kemirgenlerden ve hastalıklardan kurtulabiliyor. Ama hiç kolay sanmayın arkadaşlar. Tarım, avcılık ve toplayıcılığa göre oldukça zor bir şey. Bunu evinizde kendiniz yetiştirmeye çalıştığınız bir şeyi hepimiz yapmışızdır. Fasulye ekmişizdir, pamuk, ıslak pamuğa. Orada bile ne kadar bir emek olduğunu düşünün. O koyduğunuz saksının yerini sevmesi lazım, güneşi doğru alması lazım, doğru sulanması lazım. Hatta sevgi gösterilmesi lazım ki o fasulye tanesi filizlenebilsin. Oldukça zor bir iş bu. Böceklenmemesi, toprağın verimli olması da aynı zamanda yine insanın sorumluluğunda olan şeyler. Tabii insan düşünmeden edemiyor. Ya bu kadar artık ilerledik. Yani teknoloji çağındayız diyebiliriz. Her yerde robotlar var. Evimizi artık robotlar temizliyor. Bu kadar teknolojinin, dijitalleşmenin olduğu yerde tarımda bir dijitalleşme olmaz mı? Oluyormuş arkadaşlar. Tarım artık her zamankinden daha da zor arkadaşlar. Çünkü küresel ısınma, hava şartlarındaki ani değişimler, mahsul fiyatlarındaki artışlar, hastalık ve yabancı ot kontrolü, doğal kaynakların hızla azalması gibi sorunları aşmak için oldukça büyük çabalar sarf etmek gerekiyor. Neyse ki BASF var. Kendilerinin geliştirdiği ve akıllı telefonlara ücretsiz olarak yüklenen bir aplikasyon Xarvio Scouting sayesinde çiftçilerin işi artık kolay. Uygulama üzerinden tarladaki mahsulün ve yabancı otun fotoğrafını çektiklerinde bu uygulama sayesinde mahsul için hastalık teşhisi ve yabancı ot tanımını yapıyor. Hatta 200'den fazla yabancı ot türünü 50'den fazla mahsulde 400 farklı hastalığı tanımlayabiliyor. Hasarlı yaprak alanlarını ölçüyor, çıkan mahsulleri sayıp analizini yapıyor. Metrekare başına mahsul çıkışlarını analiz edip gerekli olursa yeniden ekim yapılabilmesi için bilgi veriyor. Sadece bu da değil. Uygulamanın aynı zamanda geziler, radar ve anlık bildirimler gibi muhteşem özellikleri var. Geziler özelliğiyle tarlalarını ziyarete giden çiftçilerin çektiği tüm görüntüler Xarvio Scouting tarafından kaydediliyor. Yani onlar için arşiv tutuyor. Radar özelliğiyle çevre tarlalarda neler olduğu görülebiliyor. Böylece hastalık gibi olası riskleri erkenden tespit edilebiliyor. Bu uygulama ile ilgili daha detaylı videoyu da açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. Kısacası gerçekten müthiş bir uygulama. Çiftçi olsam ben denerim bunu ya.
Hatta çiftçi olmasam da denerim yani. Linki açıklamaya bırakıyorum arkadaşlar. Siz de bir uygulamayı indirin ve bakın bakalım nasıl bir uygulamaymış. Avcı toplayıcı günlerden bir uygulama sayesinde hangi ürünü yiyeceğimizi, yiyemeyeceğimizi, hastalıklarını öğrenebileceğimiz, dijitalleşen dünyanın nimetlerinden faydalandığımız günlere geldik arkadaşlar. Elimizdeki bütün nimetlerin kıymetini bilelim, israf etmeyelim. Gelecek nesiller bunun hesabını bizden soracaklardır. Yepyeni bir konuda bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilimle kalın, tarımla kalın, üretimle kalın. Hoşça kalın.